Muhittin İbnül Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye, Fasıl. Allah ehline tahsis edilmiş ilmin etrafında döndüğü esas 7 meseledir. Onları bilene hakikat ilimlerinden herhangi bir şeyi anlamak güç gelmez. Bu 7 mesele, Allah'ın isimlerini bilmek, tecellileri bilmek, Hakk'ın kullarına şeriat diliyle olan hitabını bilmek, varlığın yetkinliğini ve eksikliğini bilmek, hakikatleri yönünden insanı bilmek, hayale dayanan keşfi bilmek, hastalık ve çarelerini bilmek. Tamamlama. Kelam ilmi bakımından doğru inançların araştırılması. Şimdi konumuza dönüp Allah'ın kalbine tecellisine hazırlanan saliki doğru inancı kelam ilminin yaklaşımıyla araştırmaktan neden engellediğimizi açıklayalım. Bunun bir sebebi şudur. Doğru düşünce sahibi bütün dindarların görüş birliğiyle sıradan insanlar inançları sağlam ve teslim olmuş kimselerdir. Bununla beraber onlar kelam ilminden herhangi bir konuyu araştırmamış ve çelişik mezhepleri öğrenmemişlerdir. Allah onları fıtratın sahihliği üzerinde bırakmıştır. Söz konusu fıtrat, dindar baba veya eğitmenin telkiniyle Allah'ın varlığını bilmektir. Avam, Hakk'ı bilmek ve onu tenzih etmede Kur'an'ın açık zahiri ifadelerinde yer almış tenzih ve bilginin hükmüne uyar. Onlar birisi tevhile yeltenmediği sürece bu konuda Allah'a hamdolsun doğru ve sahih bilgiye sahiptir. Sıradan bir insan tevhile kalkışırsa artık avam değildir ve akılcı tevhili benimseyen sınıflara katılır. Böyle bir insan, tevil şeriatın getirdiği şeyin zahiriyle çelişmediği sürece teviline göre davranır ve o tevile göre Allah'a kavuşur. Tevilinde ya doğru yapmıştır veya hatalıdır. Binaenaleyh sıradan insanlar Allah'a hamdolsun sağlam inanç sahibidir. Çünkü onlar inançlarını daha önce belirttiğimiz gibi yüce kitabın zahirinden almıştır ki bu alış inancın kesin olmasını zorunlu kılar. Şöyle ki, tevatür bilgiye ulaştıran yollardan birisidir. Bilgiden amaç, kuşku ve tereddüt olmaksızın bilinen şeyin bildiğimiz tarzda olduğuna dair kesin kanaatten ibarettir. İnkar edilemeyecek bir rivayet zinciriyle tevatür bizde sabittir ki Kur'an Allah'ın elçisi olduğunu iddia edip iddiasının doğruluğunu gösteren deliller getiren bir insan tarafından bize getirildi. Söz konusu delil Kur'an'dır ve kimse Kur'an'ın benzerini getirmeye güç yetiremez. Binaenaleyh Hazreti Peygamber'in Allah'ın bize gönderdiği elçisi olup bugün elimizdeki Kur'an'ı getirdiği ve o kitabın Allah'ın kelamı olduğunu bildirdiği inkar edilemeyecek bir kesinlikle sabittir. Bütün bunlar bizde tevatür düzeyinde sabit hususlardır. O halde Kur'an'ın doğru haber ve ayırıcı söz olduğuna dair bilgimiz sabittir. Deliller, semî veya akli delillerdir. Bir şey hakkında hüküm verdiğimizde o şeyin verdiğimiz hükme göre olduğunda hiçbir kuşku yoktur. Durum belirttiğimiz gibi olduğuna göre salik inancını Yüce Kur'an'dan alır. Kur'an bir şeye delil olmada akıl delili gibidir. O önünden veya ardından batılın giremediği, hikmetli ve övülenin katından gelmiş doğrudur. Salik bu asıl sabitken akılların delillerine muhtaç kalmaz. Çünkü kılıcın asılı olduğu keskin delil sabit, ona göre seçtiği akide ise kesinleşmiştir. Yahudiler Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş: "Bize Rabbini tasvir et." Bunun üzerine Allah İhlas suresini indirmiş, onlara akıl delillerinden bir delil bile sunmamıştır. Allah şöyle buyurmuş: "De ki, o Allah varlığı ispat etmiş, tektir." Burada sayıyı olumsuzlayarak Allah'ın mutlak birliğini ortaya koymuştur. Es-Samet'tir. Burada cisim olabileceğini reddetmiştir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Burada baba ve çocuk olmayı reddetmiştir. Onun hiç kimse dengi değildir. Bu ayette eşi olabileceğini reddetmiştir. Ortağı olabileceğini de yerde ve gökte Allah'tan başka ilah bulunsaydı gök ve yer bozulurdu ayetinde reddetmiştir. Akılcı delillendirme yöntemini benimseyen bu anlamların doğruluğuna akılla kesin delil ister.
Halbuki bu lafız anlamın doğruluğuna şahittir. Ne tuhaf, Allah'ı delil vasıtasıyla bilmek isteyen ve böyle araştırmayanı tekfir eden bu adam acaba inceleme yapmazdan önce ve yaparken nasıldı? Müslüman mıydı, kafir mi? Namaz kılıyor muydu? Oruç tutuyor muydu? Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor muydu? Allah'ın mevcut olup olmadığına inanıyor muydu? Bütün bunlara inanıyor idiyse bu avamın halidir. Bu durumda öyle insanları kendi hallerine bıraksın ve hiçbirisini tekfir etmesin. Zikredilenlere ancak kelam ilmini okuyunca ve inceleyince inanmışsa, o zaman böyle bir yöntemden Allah'a sığınırız. Çünkü kötü düşünce sahibini imandan çıkmaya sevk etmiştir. Kelamcılar, Allah kendilerinden razı olsun, bu ilmi Allah'ı tanımayı zihinlerine yerleştirmek maksadıyla ortaya koymuş veya bu ilimde yazdıklarını yazmış değillerdir. Onlar hasımlarını susturmak için kelam ilmini geliştirdi. Söz konusu hasımlar Allah'ı veya niteliklerini veya bir niteliğini veya peygamberliği veya bilhassa Hazreti Muhammed'in peygamberliğini veya alemin sonradanlığını, hudus veya ölümden sonra tekrar bedenlere iadeyi veya haşr-ı neşri ve ahiretle ilgili meseleleri inkar edenlerdir. Ayrıca onlar Kur'an'ı inkar eden, onu yalanlayan ve karşı çıkanlardır. İşte kelamcılar sıradan insanların inançlarına kuşku sokmasınlar diye bilhassa doğru olduğuna inandığımız şeyleri geçersiz saymaya sevk ettiğini iddia ettikleri belirli bir yöntemle inkarcılara karşı deliller ortaya koymak istemiştir. Bu itibarla mücadele alanında bir türedi çıkar çıkmaz bir eşari veya başka bir akılcı onun karşısına dikilmiş. İnkarcılardan bir kişiyi bile olsa kesin delille inanca döndürmek ve Muhammed ümmetine katma hırsı ve arzusuyla kılıca başvurmamıştır. Çünkü iddiasının doğruluğunu gösteren susturucu delil getiren kimse ki o Hazreti Peygamberdi artık yoktu. Bu nedenle bilgili insan için kesin delil peygamberin mucizesinin yerini almıştı. Delil sebebiyle Müslümanlığa dönen kişi kılıç nedeniyle Müslüman olandan daha doğru Müslümandır. Çünkü korku insanı ikiyüzlülüğe sevk etmiş olabilir. Halbuki delil sayesinde Müslüman olan böyle değildir. Bu nedenle kelam bilginleri cevher ve araz ilmini geliştirmiştir ki başka bir gayeleri de yoktu. Bir şehirde bir kelamcı kafi. Binaenaleyh insan Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna tam ve kesin olarak inanmışsa, inancını tevhile veya yoruma sapmadan doğrudan Kur'an'dan almalıdır. Allah, onun benzeri yoktur. O işiten ve görendir ayetiyle yarattıklarından birisinin ona veya onun bir şeye benzemesinden kendisini tenzih etmiştir. Başka bir ayette, İzzet sahibi Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir buyurmuş. Allah ahiret diyarında görüleceğine, o gün yüzler vardır, Rablerine bakarlar ayetinin zahiriyle ortaya koymuştur. Başka bir ayette ise, hayır, onlar o gün Rablerinden perdelidir buyurmuştur. Allah, hakikat ve mahiyetinin bilinmesi anlamında ihata edilemeyeceğine, gözler onu idrak edemez ayetiyle ifade etmiştir. Allah kadir yani güç yetiren, yapabilen olduğunu o her şeye güç yetiren anlamındaki ayetiyle ortaya koymuştur. Allah alim yani bilen olduğunu her şeyi bilgi olarak kuşatmıştır ayetiyle ortaya koymuştur. Allah mürit, irade eden, dileyen olduğunu, dilediğini yapandır ayetiyle ortaya koymuştur. Allah semi, işiten, duyan olduğunu Allah işitmiştir ayetiyle ortaya koymuştur. Allah basir, gören olduğunu Allah'ın gördüğünü bilmez mi ayetiyle ortaya koymuştur. Allah mütekellim yani konuşan olduğunu Allah Hazreti Musa ile konuşmuştur ayetiyle ortaya koymuştur. Allah hay yani diri, hayat sahibi olduğunu Allah kendisinden başka ilah olmayandır, o diri ve her şeyi ayakta tutandır ayetiyle ortaya koymuştur. Allah peygamberler gönderdiğini
Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamları elçiler olarak gönderdik ayetiyle ortaya koymuştur. Allah Hazreti Muhammed'in peygamberliğine, Muhammed Allah'ın peygamberidir ayetiyle son peygamber olduğunu ise peygamberlerin sonuncusu ayetiyle ortaya koymuştur. Allah her şeyi yaratanın kendisi olduğunu, Allah her şeyin yaratıcısıdır ayetiyle ortaya koymuştur. Allah cinlerin yaratılmasını, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım ayetiyle ortaya koymuştur. Allah bedenlerin yeniden yaratılacağını, sizi onlardan yarattık ve onlarda sizi yenileriz ve onlardan çıkartırız ayetiyle ortaya koymuştur. Çeşitli ayetlerde iman etmek, haşir neşir, kaza, kader, cennet, cehennem, kabir, mizan, havuz, sırat, hesap, amel defterleri gibi hususları ve inanılması gerekli her şeyi dile getirmiştir. Bir ayette şöyle buyurur: biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Kur'an, kendisine karşı çıkılmak istendiğinde aciz bırakma özelliğiyle Hazreti Peygamber'in mucizesidir. Onun benzerini getirme talebi, onun gibi bir kitap getiriniz ayetiyle dile getirilmiş, ardından karşı koymanın asla başarılamayacağını şu ayetle kesin olarak belirtmiştir. Cinler ve insanlar böyle bir Kur'an getirmek üzere toplansaydı, birbirlerine yardımcı olsalar bile benzerini getiremezlerdi. Başka bir ayette, Kur'an'ın benzerini getirmek isteyen kimsenin acizliğini ve böyle bir şey yapabilmenin güçlülüğünün itirafını şöyle dile getirmiştir. Sonra düşünmüş ve ölçmüş, kuşkusuz bu etkili bir sihirdir demiş. Binaenaleyh akıllı insan, Kur'an'a muhtaç olduğu gibi onda dermansız hastalar için deva ve şifa da vardır. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indirmekteyiz. Kur'an, kurtuluş yoluna niyetlenip yüksek derecelere ulaşmak isteyen ve kuşku ve tereddütlerin bulaşıp vakti zayi eden ve sıkıntılara yol açan bilgileri terk etmek isteyen için şifalı ve ikna edicidir. Çünkü böyle bir yola, yani kelam ilmine yönelen kimse nadiren kuşkudan kurtulabilir ve kendi nefsini terbiye ve onu güzel huylarla süslemekle ilgilenebilir. Çünkü bu yola giren kimse vaktini dışta bulunmayan hısımları ikna ve onların kuşkularını gidermede harcar. Bu kuşkular hasımda bulunabileceği gibi bulunmayabilir de. Kuşkular mevcut ise o zaman şeriatın kılıcı daha ikna edici ve susturucudur. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: İnsanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyip bana ve benim getirdiğime inanıncaya kadar savaşmakla emrolundum. Bu peygamber buyruğudur. Hazreti Peygamber bizi inkarcılarla tartışmaya teşvik etmedi. Kendilerine söylenenlere karşı direnirlerse o zaman kılıç ve cihat konuşur. Nasıl olur da vaktimizi görmediğimiz ve bize bir şey söylememiş mevhum bir hasma harcayabiliriz ki? Halbuki böyle bir durumda biz sadece kendi içimizdeki kuşkuyla karşı karşıyayız ve onun başkasından geldiğini zannetmekteyiz. Bununla beraber kelamcılar, Allah razı olsun, gayret sarf etmiş, yapmadıkları iş kendilerini meşgul edene nazaran daha lüzumlu olsa bile sadece iyiliği amaçlamıştır. Allah herkesi kendi maksadına göre yararlandırır. Sözü uzatmaya sebep olmasaydı, ilimlerin makam ve mertebelerinden söz eder. Değerli olsa bile insanların büyük bölümünün kelam ilmine muhtaç olmadıklarını açıklardım. Bir şehirdeki tek doktor gibi bir kelamcı bir şehre yeterlidir. Dinin pratik meselelerini bilen fakihler ise öyle değildir. İnsanlar şeriat bilginlerinin çok olmasına muhtaçtır. Şeriatta ise Allah'a hamdolsun herkes için yeterli ve kafi bilgiler vardır. Bir insan teorik ilim sahiplerinin cevher, araz, cisim, cisimsel, ruh, ruhsal gibi terimlerini bilmeden ölse Allah bundan bir şey ona sormaz. Allah insanlara özellikle kendilerine farz kıldığı vecibelerden soracaktır. Allah bizi kendisinden utanmak duygusuyla rızıklandırsın. Vasıl.
Genel anlamda inanılması gereken meseleler. Bunlar bir deliyle bakmaksızın kabul edilen İslam ehlinin akidesidir. Müslüman kardeşlerim, Allah bize ve size iyilik yazsın. Kur'an'da kendisini ve peygamberliğini yalanlayan kavmine Hud peygamberin "Ben Allah'a iman ediyorum ve sizin ortak koştuklarınızdan da uzak olduğuma şahitlik ediyorum" dediğini biliyoruz. Hud peygamber aleyhisselam Allah'ın kullarını huzurunda toplayıp zaten bildiği şeyi onlara soracağını öğrendiği için kendisinin Allah'a ortak koşmaktan uzak durup onun mutlak birliğini ikrar ettiğine, yalanlamış olsalar bile kavmini şahit tutmuştur. Bildiği halde Allah'ın kullarına onu sorması, her tanığın şahitliğini yapması için kulların leh ve aleyhinde delil ortaya koymak amacı taşır. Bir rivayette ezan sesinin ulaştığı yerlerde ezanı duyan canlı cansız herkesin müezzinin lehinde şahitlik edeceği bildirilmiştir. Bu nedenle şeytan ortaklarıyla birlikte ezan okunurken sırtını döner. Başka bir rivayette ise yellene yellene denilir. Bunun sebebi şeytanın müezzinin sesini duyup onun lehinde şahitlik etmek zorunda kalmak istememesidir. Şahitlik ederse bu şahitlik sayesinde lehinde şahitlik edilenin mutluluğu uğruna çalışan kimselerden birisi olurdu. Halbuki şeytan seraba düşmandır ve ondan bize asla bir iyilik gelmez. Allah'ın laneti üzerine olsun. Kendisini şahit tutman itibariyle düşmanını bile lehinde şahitlik etmek zorunda bırakıyorsan, dostun, sevgilinin ve dindaş ve yoldaşının lehinde şahitlik etmesi daha uygundur. Senin de dünya ve ahirette kendi nefsine karşı birlik ve imanı kabul ettiğine dair kendi nefsini şahit tutman en uygunudur. 1. Şahitlik. Kardeşlerim ve dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Zayıf, yoksul, her an ve saniyede Allah'a muhtaç bu kitabın yazarı olan kul sizi kendisine şahit tutar. Bu kitabın yazarı Allah'ı, meleklerini ve müminlerden yanında hazır bulunan ve onu duyanları şahit tuttuktan sonra sizi de söz ve inanç olarak şunları kabul ettiğine şahit tutar. Allah Teala tek ilahtır. Uluhiyetinde ikincisi yoktur. O eşten ve çocuktan münezzehtir. Her şeyin sahibidir. Ortağı yoktur. Hükümdardır. Veziri yoktur. Yaratandır. Onunla beraber idareci yoktur. Özü gereği vardır. Kendisini var edecek bir yaratana muhtaç değildir. Aksine kendisinin dışındaki her mevcut var olmada ona muhtaçtır. Dolayısıyla bütün alem onun vasıtasıyla mevcut olmuştur. Sadece o özü gereği varlık ile nitelenmiştir. Varlığının başlangıcı yoktur. Bekasının sona ermesi mümkün değildir. O sırf varlıktır, sınırlanmaz. Kendi kendine vardır. Mekanı bir cevher değildir ki onun adına bir mekan takdir edilebilsin. Araz değildir ki bekası imkansız olsun. Cisim değildir ki hakkında cihet ve yönde bulunmak düşünülebilsin. O yönlerden ve boyutlardan münezzehtir. Dilerse kalplerle ve gözlerle görülür. Ayette buyurduğu gibi ve kendi kastettiği anlamda arşı üzerinde istiva etmiştir. Nitekim arş ve onun dışındaki her şeyde Allah vasıtasıyla denge bulmuştur. İşin başı ve sonu ona aittir. Onun akledilir bir benzeri olmadığı gibi akıllar da ona delil olamaz. Zaman onu sınırlayamaz. Herhangi bir mekan onu taşıyamaz. Aksine Allah var idi ve hiçbir mekan yoktu. Şimdi de öyledir. Allah mekanı ve mekanlığı yaratmış, zamanı inşa etmiş ve ben tek diriyim demiş. Yaratıkları korumak kendisine güç gelmez. Yaratılmışları yaratmaktan dolayı daha önce sahip olmadığı bir nitelik kendisine dönmez. Allah sonradan var olanların ona veya onun onlara yerleşmesi veya onların ondan önce veya onun onlardan sonra olmasından münezzehtir. Bilakis şöyle denilir: Allah var idi ve onunla beraber başka bir şey yoktu. Çünkü önce ve sonra Allah'ın yaratmış olduğu zamanın kiplerindendir.
Allah uyumayan El-Kayyum, karşı konulamayan El-Kahhar'dır. Onun benzeri yoktur. Allah arşı yaratmış ve onu istiva sınırı yapmıştır. Kürsüyü var etmiş ve ona gök ve yerleri sığdırmıştır. Allah El-Ali'dir. Levhayı ve yüce kalemi örneksiz bir şekilde yaratmış, ayrım ve hüküm gününe kadar yaratıkları hakkındaki bilgisine göre katip diye görevlendirmiştir. Allah bütün alemi daha önceki bir örnek olmaksızın yaratmıştır. Yaratıklarını yaratmış, iptal etmiş ve yaratanların yaratanıdır. Ruhları bedenlere eminler olarak indirmiş. Ruhların indirildiği bu bedenleri yeryüzünde ruhlar adına halife yapmıştır. Göklerde ve yeryüzünde bulunan her şeyi kendisinden bize amade kılmıştır. Dolayısıyla her bir zerre ondan ve ona doğru hareket eder. Allah her şeyi kendilerine ihtiyaç duymadan ve onu yaratması için zorlayıcı bir neden olmaksızın yaratmıştır. Allah'ın ilmi yarattığı şeyleri yaratacağını belirlemiştir. Dolayısıyla Allah ilk, son, zahir ve batındır. O her şeye güç yetirendir. Allah her şeyi bilgi olarak kuşatmış, her şeyi sayıca saymıştır. O gizliyi ve açığı bilendir. Gözlerin hain bakışını ve gönüllerin sakladığını bilir. Her şeyi yaratmışken nasıl olur da her şeyi bilmesin? Yaratan bilmez mi? O latif ve her şeyden haberdardır. Allah şeyleri var olmadan önce bilmiş, bilgisine göre yaratmış. Dolayısıyla Allah şeyleri sürekli bilicidir. Yaratma yenilendiğinde Allah'ın bilgisi yenilenmez. O bilgisiyle şeyleri sağlamca yaratmış ve tahkim etmiş. Dilediğini bilgisiyle şeyler üzerinde hükümran yapar. Allah mutlak anlamda tümelleri bildiği gibi sahih akıl sahiplerinin görüş birliği ve ittifakıyla tikelleri de bilir. Allah gaybı ve şehadeti bilendir. Allah onların koştuğu ortaklardan münezzehtir. Allah dilediğini yapandır. O yeryüzü aleminde ve göklerde var olanları irade etmiş, irade edinceye kadar kudreti herhangi bir şeye ilişmediği gibi bir şeyi bilmeden o şeyi irade etmez. Çünkü Allah'ın bilmediği bir şeyi dilemesi ya da yapmama gücüne sahip muhtar Allah'ın dilemediği bir şey yapması aklen imkansız olduğu gibi bu hakikatlerin nispetlerinin başka bir diride bulunması ya da niteliklerin kendileriyle nitelenenden başkasında bulunması imkansızdır. Varlıkta bulunan isyan, itaat, kazanç, hüsran, köle, hür, soğuk, sıcak, diri, ölü, gerçekleşme, kaybolma, gündüz, gece, itidal, sapma, kara, derya, çift, tek, cevher, araz, iyilik, hastalık, sevinç, keder, ruh, beden, karanlık, aydınlık, yer, gök, bileşme, ayrışma, çok, az, dal, kök, beyaz, siyah, uyku, uykusuzluk, zahir, batın, hareketli, durağan, kuru, yaş, kabuk, öz, kısaca birbiriyle çelişen ya da zıt veya benzer bütün bu nispetler Allah tarafından irade edilmiştir. Nasıl olur da el-muhtar yani seçen dilemediği bir şeyi yaratır? Onun emrini geri çevirecek kimse olmadığı gibi hükmünü engelleyecek kimse de yoktur. Allah mülkü dilediğine verir ve dilediğinden çeker alır. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Allah dilediğini saptırır ve dilediğini hidayete erdirir. Allah ne dilerse o olur ve neyin olmasını dilemezse o olmaz. Bütün yaratıklar Allah'ın dilemediği bir şeyi dilemek üzere toplansaydı onu dileyemez, yaratmak istemediği bir şeyi yapmak için toplansaydı onu yapamazlardı. Onlar sadece Allah dilemelerini istediğinde onu dileyebilir. Aksi halde onu yapamaz, ona güç yetiremez ve Allah onlara bu gücü vermezdi.
O halde küfür ve iman, itaat ve isyankarlık, Allah'ın meşiyeti, hikmeti ve iradesinden kaynaklanır. Allah ezelden beri daima bu iradeyle nitelenmiştir. Alem ilahi ilimde kendi hakikatinde sabit olsa bile yoktur, mevcut değildir. Sonra Allah onu yaratmıştır. Allah'ın alemi yaratmasında bir düşünce veya bilgisizlik veya bilginin olmayışından kaynaklanan bir düşünme, tedebbür bulunup o düşünce ve inceleme bilmediğinin bilgisini Allah'a vermiş değildir. Allah böyle bir şeyden pek yüce ve münezzehtir. Allah ezeli bir ilme göre ve alem hakkında hüküm sahibi münezzeh ezeli bir iradenin belirlemesiyle alemi zaman, mekan, olgular ve renklere sahip bir şey olarak var etmiştir. Binaenaleyh varlıkta Allah'tan başka gerçek anlamda irade sahibi yoktur. Nitekim Allah, siz Allah dilerse dileyebilirsiniz diye buyurandır. O Allah bilip ilmine göre sağlamca yarattığı, dileyip dileğine göre özelleştirdiği ve takdir edip var ettiği ulvi ve süfli alemden hareket eden ve etmeyen her şeyi işitir, görür. Uzaklık onun duymasını engellemez. Çünkü o çok yakındır. Yakınlık görmesini engellemez. Aynı zamanda o çok uzaktır. O nefsin iç konuşmasını veya dokunuş anındaki gizli temas sesini duyar. Kapkaranlık içindeki siyahı veya suyu suda görür. Karışma veya karanlıklar veya ışık onu perdelemez. O her şeyi duyan ve görendir. Önceki bir suskunluktan veya mevhum bir sükûttan olmaksızın Allah tıpkı bilgisi, iradesi ve kudreti ve benzeri diğer niteliklerinde olduğu gibi ezeli kadim bir kelam ile konuşmuştur. Allah Hazreti Musa ile konuşmuş, konuşmasını Tenzil yani Kur'an, Zebur, Tevrat ve İncil diye isimlendirmiştir. Konuşmada harfler, sesler, nameler, diller yoktu. Çünkü Allah seslerin, harflerin ve dillerin yaratıcısıdır. Allah'ın konuşması dilsiz ve damaksız olduğu gibi, işitmesi de kulaksız ve duyma kanalı olmaksızın, görmesi de göz bebeği ve kirpiksiz, irade etmesi kalp ve uzuvsuz, bilgisi de zorunluluk veya delili inceleme olmaksızın vardır. Allah'ın hayatı unsurların karışımından meydana gelen kalbin teneffüs etmesine bağlı değildir. Onun zatı artma ve eksiklik kabul etmez. Münezzehtir münezzeh, uzaktan yakındır, otoritesi güçlüdür, ihsanı yaygın, lütfu boldur. Onun dışındaki her şey cömertliğinden taşmıştır. Onun ihsan ve adaleti kendisi için açar ve daraltır. Alemi örneksiz yaratıp var ettiğinde onu en güzel ve mükemmel şekilde gerçekleştirdi. Mülkünde ortağı yoktur ve yönetiminde onunla beraber bir idareci yoktur. Bir nimet verir de nimetlendirirse bu onun ihsanıdır. Şayet sıkıntı verir ve azap ederse bu da onun adaletidir. Allah başkasının mülkünde tasarruf etmemiştir ki haksızlık ve zulüm yaptığı söylenebilsin. Başkası nedeniyle bir hüküm kendisine yönelmez ki bu nedenle korkmak ve çekinmekle nitelensin. Onun dışındaki her şey kahrının otoritesi altındadır. Allah kendi irade ve emrine göre tasarruf eder. Allah sorumluların nefislerine takva duygusunu ve taşkınlığı ilham edendir. O dilediklerinin günahlarını siler, dilediklerinkini dünyada ve diriliş günü cezalandırır. Onun adaleti ihsanında hükümran olmadığı gibi, ihsanı da adaletinde hükümran değildir. Allah alemi iki kabze olarak ortaya çıkartmış, alemdekiler için iki mertebe yaratmış ve şöyle buyurmuş: şunlar cennete, onlarla ilgilenmem ve şunlar cehenneme, onlarla da ilgilenmem. Burada hiç kimse itiraz etmez çünkü orada hakkın dışında kimse yoktur. Dolayısıyla her şey Allah'ın isimlerinin tasarrufu altındadır. Binaenaleyh birisi azap isimlerinin, diğeri ise nimet isimlerinin altında bulunur. Allah bütün alemin mutlu olmasını dilemiş olsaydı mutlu olur
bütün alemin bedbaht olmasını dileseydi, hiçbirisi mutlu olamazdı. Fakat Allah öyle bir şey dilememiştir. Dolayısıyla her şey onun istediği gibi olmuş, dünyada ve kıyamet gününde bir kısmı mutlu, bir kısmı bedbaht olmuştur. El-Kadim'in verdiği hükmün değiştirilmesi imkansızdır. Allah 50 vakit mesabesindeki 5 vakit olan namaz hakkında şöyle buyurmuş: Benim katımda söz değişmez ve ben kullarıma zulmedici değilim. Çünkü ben kendi mülkümde tasarruf etmekteyim ve kendi irademi mülkümde uygulamaktayım. Bunun sebebi baş gözü ve iç gözün körleştiği, düşünce ve gönüllerin kavrayamadığı bir gerçektir. Söz konusu gerçek, Allah'ın ilgi gösterdiği ve bildirme mertebesinde takdir edildiği kullarına yönelik ilahi bir vergi ve rahmani bir cömertlik sayesinde bilinebilir. Böylece o kul bildirildiğinde uluhiyetin bu taksimi verdiğini ve onun El-Kadim'in ince sırlarından birisi olduğunu öğrenir. Kendisinden başka fail olmayan Allah münezzehtir. Onun dışındaki hiçbir şeyin varlığının kaynağı kendisi değildir. Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır. O yaptığından sorumlu değildir. Onlar ise sorumlu olacaktır. Kesin delil Allah'a aittir. Şayet dileseydi onların hepsine hidayet ederdi. İkinci şahitlik. Allah'ı, meleklerini, bütün yaratıklarını ve sizleri Allah'ın birliği konusunda kendime şahit tuttuğum gibi aynı şekilde Allah'ı, meleklerine, bütün yaratıklarına ve sizleri seçtiği, ayırdığı ve bütün yaratıkları içinden temiz ettiği kişiye iman ettiğime de şahit tutuyorum. O Efendimiz Muhammed'tir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu bütün insanlara müjdeleyen, korkutucu ve izniyle Allah'a çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak göndermiştir. Hazreti Peygamber Rabbinden kendisine indirilen şeyleri tebliğ etmiş, verilmiş sorumluluğu yerine getirmiş, ümmetine nasihatler etmiş ve kendisine uyan herkesin bulunduğu veda haccında vakfe yapmış, hutbe okumuş ve hatırlatmış, korkutmuş ve sakındırmış, müjdelemiş, uyarmış, ödül vaat etmiş, tehditle korkutmuş, yağmış ve gürlemiştir. Bu hatırlatmayı bir kişiyi dışlayıp diğerine tahsis etmemiş, tebliğini bir ve Es-Samed'in izniyle yapmış. Sonra şöyle buyurmuştur: Dikkat ediniz, tebliğ ettim mi? Orada hazır bulunanlar, tebliğ ettin ey Allah'ın peygamberi diye karşılık verince, Hazreti Peygamber, Allah'ım şahit ol demiştir. Ben Hazreti Peygamber'in getirdiği her şeye, bildiklerim ve bilmediklerimle beraber iman ediyorum. Onun getirdiği hususlardan birisi, ölümün Allah katında belirlenmiş bir süreden sonra gerçekleşeceğidir. Ölüm geldiğinde artık ertelenmez. Ben de buna hiçbir kuşku ve tereddüt olmaksızın inanıyorum. Kabirdeki 2 sorgu meleğinin sorgusunun gerçek olduğuna inanıyor ve bunu kabul ediyorum. Kabir azabı ve bedenlerin kabirlerden diriltilmesi haktır. Allah'a sunulacağı haktır. Havuz haktır. Terazi haktır. Defterlerin açılması haktır. Sırat haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Bir grup cennete ve bir grup cehenneme ifadesi haktır. Bir grup hakkında o günün güçlükleri haktır. Başka bir grup için ise en büyük korku kendilerini üzmez denilmesi haktır. Meleklerin, peygamberlerin, müminlerin şefaat etmesi ve merhametlilerin merhametlisinin şefaatten sonra dilediklerini ateşten çıkartması haktır. Müminlerden büyük günah işleyen bir grubun cehenneme gireceği ve ardından şefaat ve ihsan sayesinde oradan çıkacağı haktır. Müminlerin ve birleyenlerin cennetlerde ebedi nimette kalacakları haktır. Cehennemliklerin de ateşte ebedi kalacağı haktır. Peygamberlerin ve kitapların Allah katından getirdiği her şey, anlamı bilinse de bilinmese de haktır. İşte bu kendi nefsim hakkındaki tanıklığımdır. Bu şahitlik her nerede bulunursa bulunsun,
kime ulaşırsa sorulduğunda yerine getirmesi gereken bir emanettir. Allah bizlere ve size bu imanla fayda versin ve bu dünyadan ebedi hayat diyarına göçerken onun üzerinde kalmayı nasip etsin. Allah bizi orada ikram ve hoşnutluk diyarına yerleştirsin ve bizim ile içecekleri katran olanların bulunduğu yer arasına perde koysun. Allah bizleri kitaplarını sağ elle alan ve içeceği reyyan olan havuza gidenlerden ve terazisi ağır gelen ve Sırat köprüsünde ayakları kaymayan kimselerden eylesin. O nimet veren ve ihsan edendir. Bizi buna ulaştıran Allah münezzehtir. Bize hidayet etmemiş olsaydı biz ona ulaşamazdık. Kuşkusuz ki Rabbimizin elçileri doğruyu getirmiştir. İşte bu özetle ve kısaca taklitçi ve akılcı, ehli nazar müminlerden avamın inancıdır. Ardından Allah izin verirse el-ihtisar fil itikadın içerdiği şadiye ve naşiye yani eğitimli ve avam akidesini en veciz bir anlatımla zikredeceğim. Onda bu dinin delillerinin kaynaklarına dikkat çekeceğim ve öğrenmek isteyen onu kolayca ezberleyebilsin diye onu Risaletül Malum min Akaidi Ehlir Rusum diye isimlendirdim. Ardından Ehlullah'ın seçkinlerinin akidesini zikredeceğim. Onlar Allah yolunun muhakkikleri ve keşif ve vecd ehlidir. Onu da marifet diye isimlendirdiğim bir risalede özetledim. Onun ile bu kitabın girişi tamamlandı. Seçkinlerin inancını ise içerdiği kapalılık nedeniyle müstakil bölüm ayırmadım. Bunun yerine kitabın çeşitli bölümlerine yeterli ve açık bir şekilde fakat dağınık serpiştirdim. Allah kimi o inançları anlamayla rızıklandırırsa seçkinlerin halini anlar ve başkalarından ayırt eder. Çünkü o ardında varılacak bir hedef bulunmayan gerçek bilgidir ve doğru sözdür. Gören ve kör onda eşittir. O inanç uzakları yakına katar, düşükleri yükseklere eklemler. Allah başarıya erdirendir. Ondan başka Rab yoktur. Vasıl, İnançlar karşısında eğitimli ve sıradan insanlar. Eğitimli şöyle demiş: 4 bilgin istiva çizgisinin altındaki Eryen kubbesinde buluşmuş. Birincisi Magripli, ikincisi Doğulu, üçüncüsü Şamlı, dördüncüsü Yemenliydi. Bilimler hakkında ve isimler ve betimler arasındaki farktan söz etmiş, birbirlerine şöyle demişler: sahibine ezeli mutluluk vermeyen ve taşıyıcısını zamanın etkisinden kurtarmayan bilgi yararsızdır. Geliniz sahip olduğumuz ilimler arasından hangisinin istenilenlerin en yücesi, kazanılan ilimlerin en kıymetlisi, öğrenilenlerin en üstünü ve övünülen şeylerin en kıymetlisi olduğunu araştıralım. Batılı şöyle demiş: bende arazların taşıyıcısı kendi başına var olan cevherin bilgisi vardır. Doğulu, bendeki ilim taşıyan taşınan ve gereklenin bilgisidir. Şamlı, bende örneksiz yaratma ve birleştirme ilmi. Yemenli, bende özetleme ve düzenleme ilmi vardır demiş. Ardından şöyle demişler: her birimiz sahip olduğu bilgiyi ishar etsin ve ortaya koysun. 1. Fasıl. Batılı'nın diliyle kaim taşıyıcının cevherin ilmi. Batılı imam kalkmış ve şöyle demiştir: İlmimin mertebesi nedeniyle öncelik benimdir. İlkseller hakkındaki hüküm benim hükmümdür. Toplantıda bulunanlar şöyle demiştir: anlat ve özetle, doyurucu ve susturucu şekilde konuş. Sonradan var olanın sebebi vardır. Batılı alim şöyle demiş: var olmayıp sonradan meydana gelen ve hakkında zamanların eşit olduğu şey için var olduğu o anda bir oluşturucu, yaratıcı bulunmalıdır. Sonradan var olanlardan boşta kalamayanın hükmü. Ardından şöyle demiştir: bir durumdan müstani kalamayan herhangi bir şey o durumun hükmüne sahiptir. Fakat bu durum söz konusu şeyin yaratma aleminden olmasına bağlıdır. Dolayısıyla araştırmacı onu incelemeli ve inceleyen ona güvenmelidir. Beka ve kadimin yokluğu. Varlık bir şeyin ayrılmaz özelliği ise
O şeyin yokluğu imkansızdır. Yok iken var olan şeyin de kadim olması imkansızdır. Böyle bir şeyin yokluğu imkansız olmasaydı, kadimlikte zıttının hadislik kendisine eşlik etmesi gerekirdi. Zıttının yokluğu imkansız değil ise o zaman kendisinde hadislik daha yerleşiktir. Zıttı mevcut ise var olmuş olan bu şey içinde yokluk imkansızlaşırdı. Şart sahih olduğu ve bağ sağlamca durduğuna göre onun kendisi nedeniyle yok olması imkansızdır. Gizlenme ve görünme. Dış varlığı ortaya çıkıp hüküm gerektirmeyen bir şeyin zahir olması imkansızdır. Çünkü o bir bilgi ifade etmez. Arazın yer değiştirmesi ve kendisi nedeniyle yokluğu fikrinin çürütülmesi. Arazın mekanları doldurması imkansızdır. Çünkü araz, var olduktan sonraki ikinci anda bulunduğu yerden kendisi nedeniyle ayrılamaz. Ayrılabilseydi, kendi başına var olabilir ve bir mahalle muhtaç kalmaz, kendisi yoksunluk ile hiçlik nitelendiği için zıttı veya bir fail onu yok etmezdi. Çünkü senin hiçlik yapmıştır demen, akıllının söyleyeceği bir söz değildir. Başlangıcı olmayan sonradan yaratılmış fikrinin çürütülmesi. Varlığı bir şeyin yok olmasına bağlı olan her şey, söz konusu şey yok oluncaya kadar var olamaz. Var olmuşsa o zaman varlığının bağlı olduğu şey yok olmuş ve varlığı için sebep gerçekleşmiştir. Bir şeyin öncelediği herhangi bir varlık önceleyen şeyin aşağısındadır ve orada sınırlanmıştır. Sonsuza dek olsa bile bu nitelik kendisinden ayrılmaz. Böylece varlık ikilem vasıtasıyla sabit olmuştur. Kadimlik. Bir şeye dayananın hükmüyle dayanılan şeyin hükmü aynı olsaydı, iş teselsüle gider ve var olmak geçerli olmazdı. Cevher değildir. Sonra şöyle demiştir: varlığını ispat ettiğimiz şey boşalsa ve dolsaydı, hiç kuşkusuz kendisi yok olur, başkasını yok edemezdi. Cisim değildir. Sonra şöyle demiştir: bileşimi kabul etse ayrışır, telifi kabul etseydi yok olur, benzerlik olsaydı bir şeye dayananın dayanılandan üstünlük ortadan kalkardı. Araz değildir. Sonra şöyle demiştir: onun varlığı var olmak için başkasını gerektirseydi, bu başka kendisine dayanmazdı. Halbuki ona dayandığı ortadadır. O halde varlığının başka bir şeye dayanması geçersizdir. Kuşkusuz yaratmakla onu sınırlamıştır. Sonra niteliğin niteliğe olması imkansızdır. Dolayısıyla bu inanca yol yoktur. Yönlerin reddi. Sonra şöyle demiştir: küre yok olucu bir şey olsa bile herhangi bir yönü yoktur. Yönler bana doğru, hükümleri benim üzerimde olsa bile ben onlardanım ve onların dışındayım. O halde o vardı ve ben yoktum. O halde tartışma ve didişme hangi konudadır? İstiva. Sonra şöyle demiştir: bir yere yerleşen herhangi bir şey oradan ayrılabilir ve yer değiştirebilir. Bizzat bir şeyin paralelinde olan oradan uzaklaşabilir. Çünkü üçlü onu sınırlar ve belirler. Bu aklın daha önce ortaya koyduğu hükmüyle çelişir. Mutlak birlik. Sonra şöyle demiştir: bir şey, türdeş ya da farklı iki bağımsız şeyden var olsaydı, varlıkta ayrışma ve bir araya gelmeler görmezdik. Takdir edilmiş şeyin hükmü gerçekleşen şeyin hükmüyle aynıdır. Burada itiraz eden için takdir yararlı değildir. Görmek. Sonra şöyle demiştir: bir şey dış varlığında mevcut olduğunda, göz sahibinin yüzüyle ve göz kapaklarıyla sınırlanmış gözüyle onu görmesi mümkündür. Eşarilerin büyük kısmının görüşüne göre görmeyi gerektiren sebep bir yapı ile ya da onsuz varlıktır. Bir yapı bulunmalıdır. Görmek görülende etkin olsaydı bunu imkansız görürdük. İspatlanmak istenilen şeyler delilleriyle birlikte açıklanmıştır. Sonra Allah'a hamd ve Peygamber'e salat selam getirdikten sonra oturmuş, oradakiler veciz anlatımı ve anlamları ince işaretlere sığdırması nedeniyle kendisine teşekkür etmiştir. 2. Fasıl. Doğulu alemin diliyle taşıyıcı, taşınanın bilinmesi.
Kudret. Doğulu alim ayağa kalkmış ve şöyle demiştir: Bir şeyi bir şeyden oluşturmak meyil, onu hiçlikten oluşturmak ise ezelin güç yetirmesidir. Sana karşı koyamayan şey, kudretinin işlediği kimsedir ve bu süreklidir. İlim. Muhkem bir şeyde sağlamlığı var etmek, sağlam yapının bilgisini ispatlar. Hayat. Bilende hayat, ayrılmaz bir şart ve kendisinde bulunan bir niteliktir. İrade. Bir şey önde olmayı ve gecikmeyi kabul ederse, özelleşmenin gerçekleşmesi için bir belirleyici gerekir. İşte bu, akla ve adete göre iradenin ta kendisidir. Yaratılmış irade. İrade sahibi olmayan bir şeyi dileseydi, o şey olmaması yönüyle irade edilmiş olurdu. Bir mahalde olmayan irade. Sonra şöyle demiştir: Manalar, hükümlerini kendisiyle var oldukları şeyin dışında zorunlu kılamaz. Dikkat ediniz. Kelam. İçinde geçmişi dile getirenin bu konuşması iradeye bağlı değildir. Delil, kelam hakkında böyle hüküm vermiştir. İlmin kadimliği. Kadim, yenilenmeyi kabul etmez, aksini düşünme. Onda kendisinden olmayan bir şey meydana gelseydi, bu niteliğin olmamasıyla eksik kalırdı. Yetkinliğe akıl ve nasla sabit olana eksiklik nispet edilemez. İşitmek ve görmek. Seni görmese ve duymasaydı, hakkında pek çok şeyi bilemezdi. Bilgisizliğin ona nispeti imkansızdır. O halde bu iki niteliğin bir şekilde onda yok sayılması imkansızdır. Duymak ve görmeyi yok sayma günahını işleyen kimse büyük bir günah işlemiş demektir. Niteliklerin ispatı. Hükmün zorunlu olması, bir anlamın onu gerektirmesi olduğu gibi, kendi başına var olmayan bir anlamın zorunluluğu da mahalle gerek duymaktır. Ey cedelci! Daha ne kadar tartışacaksın? Sayıdan korkmaktan başka nedir bu durum? Bu ise bir ve mutlak tekin hakikatini geçersiz kılmaz. Sayının bir olduğunu bilseydin, hiç kimseyle tartışmaya girişmezdin. Doğulu şöyle demiştir: İşte size bu bilgilerin taksimine göre taşıyan, taşınan, arız ve lazım olan hakkında gerekli olanı açıkladım. Sözünü bitirdikten sonra yerine oturmuştur. 3. Fasıl. Şamlı'nın diliyle yaratma ve bileşimin bilinmesi. Alem Allah tarafından yaratılmıştır. Şamlı bilgin ayağa kalkmış ve şöyle demiştir: Sonradan var olanlar birbirlerine benzeşip kudretin onlara ilişmesi sadece zattan kaynaklanmışsa, onların içinden mümkünlerin bir kısmının varlığa çıkması hangi delille izah edilebilir? Kesb. İrade edilen şeye gerçek anlamda ilişip, yoldaki bozulma nedeniyle meydana gelen kudret kendi gibi olmamış ise, işte bu kesbtir. Kul kesbeder ve Rab takdir eder. Bunun açıklanması seçimli harekete ve zorunlu sarsılmaya bağlıdır. Kesb, Allah'ın irade ettiği şeydir. Kudretin şartı, bilgi ve irade imkan verdiğinde var etmedir. Adet fikrini benimsemekten sakın. Uluhiyetin eksikliğine sebep olan her şey reddetilmiştir. Sonradan meydana gelmiş varlıkta Allah'ın irade etmediği bir şeyin olduğunu kabul eden herkes, bilgiden kovulmuş ve tevhid kapısı yüzüne kapatılmıştır. Bazen emir kastedilir ve emredilen şey amaçlanmaz. Bu doğrudur ve son derece açıktır. Alemin yaratılması zorunlu değildir. Allah hakkında bir durumu zorunlu gören kimse, onun hakkında zorunlunun tanımını zorunlu saymış demektir. Halbuki böyle bir şey doğru mezheplerde Allah hakkında imkansızdır. İlmin öne geçmesi nedeniyle zorunluluğu benimseyen ise zorunlu hakkında bilginlerin bile geldiği hükmün dışına çıkmıştır. Halbuki o hüküm doğru bir hükümdür. Yapılamayacak şeyle yükümlü tutma. Kulun yerine getiremeyeceği şeyle yükümlü tutma akla göre mümkündür. Biz bunu kendi gözlerimizde gördüğümüz gibi başkaları da bize bu gibi olayları aktarmıştır. İyiyi hasta etmek ona zulüm değildir. Hiçbir şeyin gerçekte hükmünün dışına çıkmadığı kimse, mülkünde icra ettiği şey nedeniyle haksızlık ve zulüm yapmakla nitelenemez.
iyilik ve kötülük. Muhtar yani seçen en uygunu gözetmek zorunda değildir. Kuşkusuz bu durum sabit ve geçerlidir. Çirkin ve kötü sadece şeriata ve gayeye göre sabittir. Bir insan iyilik ve kötülük, iyi ve kötünün zatından kaynaklanır diye iddia ederse o bilgisizin tekidir. Allah'ı bilmenin zorunluluğu. Allah'ı ve başka bir şeyi bilmenin şartı yerine getirilmediğinde gelecekteki bir zararın onunla irtibatı ise bu durumda akla göre zorunluluk doğru değildir. Çünkü o bilinemez. Peygamberler göndermek. Akıl herhangi bir işi kendi başına biliyor, başka bir işi ise tek başına bilmiyorsa, o zaman bağımsız bir şeyin aklı bilmediğine ulaştırması gerekir. Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesi imkansız değildir ve onlar yaratılmışlar içinde gaye ve yolları en iyi bilen kimselerdir. Bizzat bir peygamberin peygamberliğini ispat, bir yalancının dürüstün getirdiği şeyi getirmesi mümkün olsaydı, hiç kuşkusuz hakikatler değişirdi ve kudret acizliğe dönüşürdü. Ayrıca böyle bir durumda yalan izzet mertebesine dayanmış olurdu. Bunlar bir ve ilkin bütün yön ve anlamlarda ikinciyi ispat etmesi itibariyle imkansız, son derece anlamsız şeylerdir. 4. Fasıl. Yemenli'nin diliyle sıralama ve özetleme ilmi. Yeniden yaratma. Yemenli bilgin ayağa kalkmış ve şöyle demiş: bir şeyi yarattıktan sonra bozan kimse onu yarattığı gibi yeniden inşa edebilir. Kabir suali ve azabı. Ruh, insanın herhangi bir parçasında bulunduğunda ona canlı ismini verebiliriz. Uyuyan, yanında bulunan uyanığın görmediğini görebilir. Bunun sebebi bilgi yollarının farklılığıdır. Canlı, haz ve acı duyabilir. Neden kabul etmiyorsun ki? Mizan. Bir şeyin bedeli onun yerini alır ve onun hükümleri kendisi için zorunlu olur. Sırat. Kuşları havada tutabilen ki kuşlar cisimdir, kimse bütün cisimleri havada tutabilir. Cennet ve cehennemin yaratılması. Yaratılış tamamlanmış ve daire yerleşmezden önce uçları birleşmiştir. İmamlılığın gerekliliği. Dini uygulamak ki gaye odur, ancak emniyet altında mümkün olduğuna göre her zamanda bir imam, yönetici, başkan edinmek şarttır. İmamlığın şartları. Sonra şöyle dedi: şartlar yerine geldiğinde imam ile halk arasında sözleşme gerçekleşir ve alemin ahde vefa göstermesi gerekir. Söz konusu şartlar erkek olmak, yetişkin olmak, akıllı olmak, bilgili olmak, hür olmak, takva sahibi olmak, cesaret, yeterlilik, Kureyşli olmak, duyuların sağlam ve yerinde olması. İlim ehli ve akılcılardan bir kısmı böyle demiştir. İki imamın birbiriyle çatışması. İki imam çatışırsa daha çok bağlısı bulunan imam olur. Yaygın bir bozgunculuğun ortaya çıkabileceği nedeniyle eksik imamın görevden alınması mümkün değilse, imam bırakılması zorunludur ve görevden alınması caiz değildir. Eğitimde şöyle demiştir: böylelikle 4 bilginden her birisi kendisince şart gördüğü şeyleri zikretmiş ve bilgi yoluna katılmış ve bağlanmıştır.